Heyo! Dayanamadık. Evet, dayanamadık. Ne yaptık? Manga tier list yaptık. Tamam. Güzel, keyifli. Bunun bir de çizgi roman versiyonunu yapalım dedik. Tamam, yapalım. Ancak kitaplığıma bir baktım. Arkadaşlar ben bu yıl 300 küsür çizgi roman okumuşum neredeyse. Yani benim size bunun tier listini yapmam, tek tek ekrana dizmem vesaire imkansız. Ekrana sığmaz zaten. Bu yüzden merak ediyorsanız eğer 1000 kitap uygulamasından beni takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Fakat diyoruz ki alternatifler bitmez. Ne yapıyoruz? En sevdiğimiz 10 Marvel çizgi romanını, 10 tane DC çizgi romanını ve 10 tane bağımsız hikaye yani grafik çizgi romanı bu videoda birlikte sıralayacağız. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yani siz kanalın demirbaşısınız. Kanalı ayakta tutuyorsunuz resmen. Teşekkürler. Bakalım sizlerle uyuşacak mı bu videoda sıraladığım çizgi romanlar? Yani uyuştuğu yerleri, uyuşmadığı yerleri ya da sizin ilk 10'da olan çizgi romanlarınızı yorumlarda bana bahsedin lütfen. Çünkü bu tarz etkileşimler çok önemli. Birbirimize yeni çizgi romanlar, yeni mangalar, yeni hikayeler, yeni filmler, diziler önermek seyir zevkimizi, okuma zevkimizi bayağı bir arttırıyor. Tabii ki manga tier listinde olduğu gibi bu videoda da arka planda gördüğünüz gibi ben hala kitaplık diziyorum. Hayır, önceki videonun aynısı değil bu. Aksine bu önceki videonun devamı. Yani arka planda çizgi romanları, mangaları dizmeye çalışırken ön planda da böyle konuşacağız. Ben Saadet, hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Okuduğum Marvel çizgi romanları arasında benim için en iyi 10 Marvel çizgi romanı. 10 numara. Marvel Renkler serisi. Bu seriyi çok sevdim. Daredevil sarı, Hulk gri, Spider-Man mavi. O kadar keyifli ve nostaljik hikayeler ki hem duygusal bir perspektiften yaklaşıyor hem de yeni bir çizgi roman okuruna doğru yerden sesleniyor. 9 numara. House of M. Bu eventi de çok sevdim. Tabii ki de bunun sebebi Scarlet Witch'in ortalığı kasıp kavurması, hani yaygara koparması ve sonra hiçbir şey yokmuşçasına Cadılar Yolu'nda fink atması tabii ki de. Efendim 8 numarada İç Savaş eventi var. İç Savaş'ı ben çok sevdim. Hani bir yanda devletçi bir bakış açısı olduğundan mıdır nedir çözemedim ama bu çizgi roman hatta bir tık House of M eventinden daha iyi. O yüzden de 8 numarada yer alıyor zaten. Gerçi siz Avengers Dağıldı eventini de seviyorsunuz. O da fena değil. Ama benim ilk konumda değil. 7 numara Marvel 1602. Yani Neil Gaiman Bey tabii ki de bende de cancel'lı. Yani olabildiğince hatta hiçbir çizgi romanını almamaya çalışıyorum. Alırsam da ikinci el almaya çalışıyorum. Keza Sandman serisinde zaten bu yüzden bekletiyorum aylardır. Hani davada aklanmasını mı bekliyorum, ne yapıyorum bilmiyorum ama işin sonunda ben ikinci elden alacak gibiyim de bakalım ne zaman. Marvel 1602 çizgi romanında da keza Neil Gaiman kalemi konuşturmuş. Yani hani yaptıklarıyla sosyal hayatından ayrı tutarsak kalemini seviyorum bu adamın. Yani girdiği hikayeyi güzelleştirip bitiriyor. O yüzden hakkında yememek gerekiyor diye düşünüyorum. 6 numara. Bunu sürekli söyleyeceğim, evet. Moon Knight'ın 3 cildi çıktı Türkiye'de. Yani 3 cilt basıldı artı bir de fasikül vardı. Ben o fasikülü okumadım ama 3 ciltlik seriyi okudum. Zaten Moon Knight dizisini de keza çok sevmiştim. Mitolojik öğelerle böyle güzel bezenmiş. Hani mitosları boş kullanmamış, yerinde. Karmaşayı aslında mitolojik bilgileri iç içe geçirerek izleyicisine veren bir diziydi. Keza çizgi romanı da yine aynı tonda ama diziden çok daha kaliteli bir noktadan okuruna sesleniyor. Bu yüzden de Moon Knight çizgi romanları benim için hem entelektüel anlamda hem klasik bir çizgi roman okuru olarak çok beğendiğim bir seri. Aranızda okumayan varsa öneriyorum. Boşuna 6 numaraya koymadım nihayetinde. 5 numara. Spider-Man hayat hikayesi. Yani olmazsa olmazdı. Spider-Man okumaya one shot okumalarla başladım. Bu yüzden de Spider-Man'i doğru tonda yakaladığımı düşünüyorum. Keza biraz da şansım yaver gitti. Tam ben çizgi roman okumaya başladığım sıralarda böyle one shot hikayelerde seri seri basılmaya başladı. Bu hikayenin de güzel oluş şekli yani Spider-Man'i gerçek hayatın içinde hani böyle yaşlanırken toplumsal meselelere tıpkı o toplumun insanıymış gibi tepkiler verirken okuyoruz. Bu da bir okur olarak Saadet kişisini mutlu etti mi? Etti. 4 numara. Daredevil Elektra. Bu cilt çok eski bir cilt arkadaşlar. Muhtemelen baskısı şu anda yoktur. Ben de zaten ikinci el bir uygulamadan aldım. Hatta Arka Bahçe Yayın Evi muhtemelen Daredevil Elektra diye bir cilt bastıklarını unutmuşlardır. O kadar eski bir cilt. Ama yine de Daredevil her ne kadar benim için başka birisi olsa da Elektra bambaşka birisi. Yani bu hatunu sevmeyen de ne bileyim yani diyorum. Ve 3 numara Daredevil yeniden doğuşa geçiyoruz. Bunun tabii ki de Daredevil Born Again
dizisiyle bir alakası yoktur efendim. Diziden dolayı sevmiyorum çizgi romanı. İlla ki çizgi roman ve dizi arasında konsept, konu bağlamında bir birleşiklik var. Yani bir benzerlik, bir uyuşma elbette var. Bundan bahsetmiyorum. Ama bu çizgi romanı zaten ben Born Again dizisi çıkmadan önce okumuştum ve cidden sevmiştim. Matthew Murdock'ın terapiye gitmeden sahip olduğu o zihin, o direnç muazzam. Yani keşke gelse de bize de öğretse diyorum. Ve 2 numarayı geçiyorum. Marvel 1985. Bu cilt tıpkı Marvel 1602 gibi one shot bir cilt. Ve burada bir sızma hikayesi anlatılıyor. Çizgi romana baktığınızda sanki bir Marvel fanı girmiş de böyle bir hikaye yazmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden sevdim aslında. Kusurlu durmuyordu. Tam olarak herhangi bir klasik Marvel çizgi roman fanının beğeneceği tonda yaklaşıyordu okuyucusuna. Bu yüzden de 2 numarada yer kaplıyor. Yani her sızma hikayesi güzel değildir ama bu sızma hikayesini ben çok sevdim. Ya reklamımı yapıyoruz, sızma deyip duruyorum. Hiçbir reklam yoktur efendim. Ve geçiyoruz 1 numaraya. Vision çizgi romanı elbette. Bende hem hardcover cildi var hem de utanmadım. Evet, normal soft kapağı da var arkadaşlar. Hayır, biz tam koleksiyoner de değiliz ki efendim. Çeyrek koleksiyoneriz ama Vision hikayesini öyle bir sevdik ki hem hardcover'ına hem soft kapağına yer verdik kitaplıkta. Bir de bunda Tom King'in de etkisi var. Biliyorsunuz Tom King severler ve sevmeyenler derneği olarak biz 2 grupta bir şeyler okuyoruz. Ben seven taraftayım. Hazır Supergirl filmi de gelecek zaten. Hani Tom King'i sevmeyelim de ne yapalım yani. Kendisinin CIA ile bağlantısı var bir kere. Sevmiyoruz dediğimizde şimdi başımıza da iş alırız gibi bir çekincemiz de var. En nihayetinde sosyal medyadayız diyerek de sizi gülümsettiysem 10 DC çizgi romanına geçelim istiyorum. Tabii bu başlık altında DC Black Label etiketiyle, Vertigo etiketiyle çıkan çizgi romanlarda dahildir. Tabii ki de burada dürüstçe şunu söylüyorum. Catwoman'ları olabildiğince hariç tutmaya başladım. Ve Türkçe yayın yapmış çizgi romanlardan burada bahsetmeye çalışıyorum. Hani maksat size de öneri olsun. Catwoman'ı da ne kadar sevdiğimi bilenler bilir. Bu yüzden onu olabildiğince harici tutaraktan listemize 10 numaradan başlayalım. 10 numara Batman Noel. Hazır nedenini bilmeksizin yeni bir yıla gireceğimize seviniyorken hani bunu önermesek olmazdı diye düşünüyorum. 9 numara elbette Harley Quinn serisi benim için. Zaten ilk okuduğum DC çizgi romanlarındandı. Hani Harley Quinn'in o havai, o vurdum duymaz, başına buyruk, baş belası tavırlarını bence çok güzel bir şekilde bu serinin ekibi yansıtmış. 8 numara. Asla çirkin çizilmeyen, hani burnu büyük diye çirkin çizilmiş gibi kabul edilse bile orada da Fransız estetiği taşıyan bir DC kahramanının çizgi romanı Poison Ivy. Ölüm ve Yaşam. Arkadaşlar delireceğim. Bir tane bile hani Poison Ivy çizimi çirkin gelmiyor bana. Ya bak bu çok çirkinmiş diye attıklarınız bile bana nedense güzel geliyor. Anlamadım gitti. Onar seçtiğim çizgi romanların hepsi yüzlerce çizgi romanın içerisinden sıyrılıp size ulaşan çizgi romanlar. 7 numara. Joker Brian Azzarello. Brian Azzarello'dan çıkmış bir cildi var ki ben bu adamın özellikle Joker'in bu cildini ben ilk okuduğumda, hatta ilk okuduğum Joker çizgi romanlarından bir tanesi olabilir. Dedim ki bu çizim mi, fotoğraf mı? Yani sanki birazdan Joker çizgi romanın içinden çıkacakmış gibi hissediyordum. Yani çizim estetiği o kadar iyi ki. 6 numara. Batman pelerinli süvariye ne oldu? Tam olarak dramın dibine vuruyoruz bu ciltte. Hani Batman'in arkasından yas tutuyoruz ama bu öyle böyle bir yas değil. Çok da spoiler vermek istemiyorum ama yani duygularımızı mahvettiler. 5 numara. Tabii ki de en iyi Batman orijin hikayesi sayılan Batman ilk yıl cildine ekledim. Keza eğer ilk defa bir Batman okuması yapacaksanız veya daha iyi bir orijin hikayesi okumak istiyorsanız Batman'la ilgili Batman ilk yılı öneriyorum. Zaten piyasada da acayip rahatlıkla bulabilirsiniz. 4 numara. Ya burada birazcık sanırım Catwoman fanlığım araya girmiş olabilir ama ben Batman Haş'a bayılıyorum. Ya hikayede tabii ki de Catwoman aksiyonu olması da bunda etkili ama bilmiyorum, bana çok iyi geliyor. Hani Haş'tan kaynaklı mı derseniz hayır. Neyse, kendimizi daha fazla ele vermeden 3 numara. Joker öldüren gülümseme. Terapistini bile delirtti derler ya. Bu Joker kişisi tam olarak öyle. Hani ne zamanki bir terapist onu iyileştirmeye çalışır, kendisine aşık eder. Ne zamanki bir terapist bir şey yapmaya çalışır, bir bakar ki Joker'e faydalı olayım derken hayatından olmuş. Bunu da çok iyi anlatan bir hikayeydi bence. 2 numara. Gün Gezgini. Arkadaşlar okuduğum en iyi hikayelerden bir tanesi. DC süper kahramanlarıyla alakası yok ama DC Black Label etiketiyle çıkmış bir cilt. Bu sebepten de zaten bence bu kategori altını değerlendirmemiz gerektiği düşünün ve buraya ekledim. Muhakkak okuyun. Öncesinde sonrasında herhangi bir şey okumanıza gerek yok. Dümdüz alıp okuyabilirsiniz. O kadar keyifli ki. Acayip kreatif. Bayılırız kreatif hikayelere. 1 numara. V for Vendetta. Tabii ki de Vendetta ne diyor? Fikirlere kurşun işlemez diyor. Her ne kadar Alan Moore
Reis V for Vendetta filmini beğenmemiş olsa da ben o filmi acayip sevmiştim. Zaten James Gunn da şu anda V for Vendetta üzerinde çalışıyor. Sonumuz hayrola diyorum ve bir numaraya V for Vendetta'yı yerleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Okumadıysanız da muhakkak okuyun. Filmi evet çok keyifli ama çizgi romanı daha kapsamlı bir noktadan sesleniyor. Ve gelelim 10 bağımsız çizgi romana. Aslında bunu 10 grafik roman olarak da niteleyebiliriz. Çok da doğru olur. Tabi bu arada şunu 10 numara için şunu söylemek istiyorum. Hani bence webtoonlarda çizgi roman sayılıyor arkadaşlar. Diyerek 10 numara Lore Olympus diyorum. Şu anda 2 cildi basıldı. Keşke 3. cildi, 4. cildi de böyle her hafta bir cildi basılsa biz de okusak dediğim tonda bir çizgi roman. Mitolojiyle kafayı bozmuşsanız çok seversiniz. İster okumayı sevin, ister sevmeyin. İster hayatınızda çizgi roman okumuş olun, ister okumamış olun. Lore Olympus hikayesini acayip seveceksiniz. Bir kere Hades ve Persephone arasında gerilimli bir aşk var. Hani bu da belki de hikayeyi götürüyor olabilir. 9 numara Lady Killer. Efendim ben bu hikayeyi bayağı bir sevdim. Çünkü hanımefendiye baktığımızda klasik bir ev hanımı. İşte kocası işten gelir, ayaklarını yıkar, çocuklarını yemeğini yapar, işte beslenme çantasını filan hazırlar, sonra okula gönderir. Televizyonun karşısına geçer, sanıyorsunuz ki hanımefendimiz bir seri katil çıkıyor. Bu yüzden de hani 80'lerin o çizim estetiğini de acayip taşıyor. Ki Lady Killer'ın yazarı ve çizeri aynı zamanda daha önceden Catwoman hikayelerinde de yer almış birisi. Baskısı da kolaylıkla bulunuyor. Bu arada hiçbir şey reklam değil. Tekrardan söylemiş olayım. 8 numara. Erkeklerin şiddetle nefret ettiği, maskülenitelerinin zedelendiğini düşündüğü o çizgi roman serisi Sweet Paprika. Yani çok güzel bir hikaye. Şimdi anlıyoruz. Hani vurdulu kırdılı hikayeler de seviyoruz, okuyoruz, okey, ama arada böyle hani kadınlara yönelik çıkmış çizgi romanlarda bence çok tatlı. Ki keza ben bir erkek olsaydım muhtemelen Sweet Paprika okumayı acayip severdim. Neden sevemedik, neden barışamadık bunu bilmiyorum. 18 yaşından küçük bir okuyucuysan tabii ki de anlayabilirim. Okuma zaten. Bir büyü sonra okursun Sweet Paprika'yı, bir bekle. Ancak hani yetişkin birisinin çıplaklık üzerinden bu çizgi roman serisini, yani zaten 2 cildi var, eleştirmesini ben kabul etmiyorum ve hemen 7 numaraya geçiyoruz. Karanlık ve güzel. Baskısı yok. Evet, baskısı yok. Ben de zorla buldum ve bulduğumda da iyi ki bulmuşum dedim. Sulu boya çizim estetiğiyle renklendirilmiş paneller var ve bu paneller bazen sizi dehşete düşürüyor. Keza ben ilk 5 sayfa içerisinde ne oluyoruz ya dedim. Halbuki ön sözü okuduğumda orada beni uyarmışlardı. Dinlemedik efendim, evet. Dinleseydik iyiydi. Hikayeden memnun muyuz? Bence çok güzel bir hikayeydi. 6 numara. Biraz da hayatın gerçekliği diyelim ve bir animasyon filmine de uyarlanmış olan Persepolis'i öneriyorum sizlere. Muhakkak okumanız gerekiyor. Hem genel kültür anlamında, hem tarih anlamında, hem özgünlük anlamında, hem farklı bakış açısından hayata bakabilmek önemlidir ya hani. Çıkardık pembe alt gözlüklerimizi ve görmeye başladık gerçekleri. 6 numarada Persepolis tam olarak bu işlevi görüyor. Keza birazdan 5 numarada önereceğim Mouse çizgi romanında bunu yapıyor. Antropomorfik bir anlatı stili izlenmiş Mouse'da, yani ırklar hayvan tasviri üzerinden betimlenmiş. Yani hayvan olarak tasvir edilmiş ve her hayvan bir ırkı temsil ediyor demek bu da. Ve bu şekilde hikaye akıcılığını ilerletmişler. Persepolis için söylediklerimin tamamı 5 numaradaki Mouse için de geçerlidir. Numara Mercy. Bu çizgi romanın çizim estetiğini çok beğendim. Aslında klasik bir anlatı sunuluyor ancak çizim estetiğiyle duygusal tonu hani böyle biraz demagoji yapmadan veriyor ya, onu sevdim. Sadece bu çizgi romanda sevmediğim tek bir şey var: hikayenin sonu. Yani bu kadar iyi çizimleri olan, bu kadar klasik bir hikayeyi neden böyle bir sonla bitirdik biz? Neden bitirdiniz? Bizi de bitirdiniz. 3 numara Gölge Gözler. Toplumsal konulara bu şekilde değinen ve bir noktada hani George Orwell havasını taşıyan bir çizgi roman gördüğümde gel de ki Saadet onu beğenmeyecek. İmkanı yok efendim. Acayip beğendim. Zaten bu grafik romanın sayfalarını açtığınızda hani böyle biraz baktığınızda bir bakacaksınız ki 10-15 dakikadır aynı sayfayı izliyorsunuz. Bayağı detaycı çizim stiline sahip. 2 numara. Yetişkin okumaları acayip seviyorum ve tam olarak hani diyorum ki evet, burası bizim doyum sağladığımız yer. 2 numaraya ben Perhiz'i ekledim efendim. O kadar hayatın içinden ama bir noktada da o kadar hayatın dışından bir başkalaşım geçiriyor ki, daha doğrusu okuyucusuna bu başkalaşımı geçirtiyor. Hani bir noktada diyorsunuz ki tamam ben şimdi yobaz olacağım diyorsunuz ama hikaye akarken yobaz olamıyorsunuz. O kadar iyi bir çizgi roman. Evet. Ama siz yok ben bu kadar sert hikayeler okuyamam, bu tarz detayları biraz göz ardı etmek istiyorum derseniz size Magritte çizgi romanını öneririm. Rene Magritte'e ben bayılıyorum. Rene Magritte'in tablolarına zaten bayılıyorum. Acayip seviyorum. Magritte'in hayatından elbette
elbette detayları alarak çarpık bir hikaye oluşturulmuş ve bu hikaye aslında Margaret'in hayatından birkaç detay içeriyor. Bu kadar. Onun tablolarından detaylar içeriyor. Ama onun asla biyografisi değil. Yani bu videoda size hem Marvel hem DC hem de bağımsız grafik okumalar anlamında 30 farklı çizgi roman önerdim. Bence mükemmel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani şu an hala videoyu beğenmediysen kırılıyorum canikom. Bir like'ını alırım. Kanala abone değilsen abone olabilirsin ki bu beni ekstra mutlu eder. Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Biraz sohbet edelim. Değişiklik ruha iyi gelir. Yorumlarda bekliyorum. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakma cesaretini asla kaybetmiyoruz.